5 kişilik ailede 3'ü çocuk olmak üzere tam televizyon başında zaman geçirecekken birden zil çalıveriyor. Ve bir bakıyorsunuz ki arkadaşlarınız sizi ziyarete gelmiş. Fakat siz şaşkınsınız. Neden mi? Çünkü arkadaşlarınızın üzerinde şort ve atlet, diğerinde ise gece kıyafeti. Şaşkınlığınız bir anda korkuya dönüşüveriyor ve çocuklarınızı o sahneden uzaklaştırmak için odaya göndermek istiyorsunuz. Fakat çocuklar baba biz de kalalım deyince şefkatiniz ağır basıyor ve tamam diyorsunuz. Tam o sırada bir bakıyorsunuz ki içlerinden bir tanesi çocuğunuzu bir salona çekmiş, bir köşede kendi aile ilişkisini anlatıyor. Eşinin kardeşiyle birlikte olduğunu, yani baldızıyla birlikte olduğunu ve bundan eşinin haberi olmadığını ama artık şartların değiştiğini ve bunların normalleştiğini, kız arkadaşı olmayan birine embesil muhabbeti yapıldığı bir dönemde yaşadığını ifade etmeye çalışıyor. Hatta sıkıldığında sürekli eş değiştirebileceğini, nikahın sadece kağıt parçasından ibaret olduğunu ve dahi en yakın akrabalarıyla bile bir ilişki, bir münasebet içerisinde olduğunu anlatırken baba bunu duyunca bir anda kulak misafiri oluverir. Tabii bununla kalır mı? İş devam ediyor. Daha önce yüklü miktarlarda paralar çaldığını, o paralarla beraber diskolara, klaplara, barlara gittiğini, kumarhanelerde oyunlar oynadığını, yurt dışında geziler yaptığını anlatırken çocuk merak ve heyecanla aynı zamanda anlatılanları mutlu bir şekilde dinlemeye devam ediyor. Tam bu esnada baba hayrete düşüyor ve bir adım daha yaklaşıyor. Ensest ilişkileri, arkadaşlar arasında sürekli sevgili değiştirdiklerini, hatta kendisinin üniversite okurken aynı evde mutlaka bir kızla beraber olduğunu ve bir eşya gibi kullandıktan sonra attığını anlatırken artık baba biraz daha yaklaşıp o esnada sinirleniveriyor. Şimdi anlattığımız bu senaryoda belki birazcık mideniz bulandı, belki bu kadar detaylandırdığımız için bize kızdınız ama şimdi hep beraber evimizin salonuna veya oturma odasına bir gidelim. Şimdi salonun en güzel köşesinde duran o televizyonlarımıza bir bakalım ve o televizyonlar vesilesiyle evimize davet ettiğimiz misafirlerimizi bir kontrol edelim. Ki ben de internette biraz dolaşırken o televizyonun bize misafir ettiği programlar hakkında biraz bilgi sahibi oldum. Çünkü elhamdülillah televizyonla çok yoğun bir irtibatım mevcut değil ve oralardan birkaç örnek buldum, birkaç makale buldum. Onlara beraber bir inceleyelim, bir bakalım. Mesela Aşk-ı Memnu'da tam bir sapıklık yazmış adam. Amcasının karısı ve aynı zamanda amcasının karısı ve aynı zamanda eski sevgilisinin kardeşine aşık bir Behlül var. Yuh be! Daha sonra amcasının kızıyla evleniyor bu. Onu da defalarca Bihter'le aldatıyor. Enteresan değil mi ya? Evdeki misafirleri görüyor musun? Davet ettiğimiz misafirleri görüyor musun? İnternet dizisi diye bir dizi varmış. Fi diye. Orada Duru diye bir karakter var. Sevgilisi Deniz'i Can'la, sonra da kocası Can'ı eski sevgilisi Deniz'le aldatıyor. Yani o tren meselesi gibi. Anladın mı yani? Kim nerede, ne yapıyor, ne ediyor belli değil. Mesela Ömre Bedel diye bir dizi varmış. Evlendikten sonra hemen tehditle bir başkasıyla beraber olmakta kalan kadın hamile kalıyor. Bunu kocasından gizliyor. Daha sonra kadının görümcesiyle tecavüzcüsü, şuna bak, aynı evde kalıyor. Ve bu dizi boyunca devam ediyor, düşünsene. Ve biz evimize bunları misafir olarak alıyoruz. Çok enteresan değil mi? Şimdilerde ise evimize hem misafir edip hem de ücret ödediğimiz bir sistem var, Netflix diye. İsmini ağzıma bile almak istemediğim ve gerçekten hiçbir detayını bilmediğim, sadece sosyal medyadan eşcinsellikle ilgili birkaç bir şey duyduğum bir dizi var. Umarım o dizi tahmin ettiğimiz gibi değildir. Fakat şunu çok net bir şekilde biliyorum ki bu diziler bizim hayali yapılarımızı ve ruhi yapılarımızı bozuyor. Akşama kadar kadın erkek o dizileri, o kadın programlarını, o Survivor gibi programları, o Netflix gibi kanalları izleyerek oradaki hayatları ve yaşantıları örnek alıyor. Ve zihninde erkeğin sürekli makyajlı, güzel görünen bir kadın otururken kadının gözünde ise güzel görünümlü, yakışıklı bir erkek ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir figürü akşama kadar zihninde yaşatan bir kadın akşam eve gelen erkeğini aynı o dizideki gibi istiyor. Adam da evdeki kadınını aynı o dizideki gibi makyajlı bekliyor. Yani hayalindekini hakikate çevirmek istiyor. Daha sonra ne oluyor? Bir meyve tabağı, bir çerez tabağı, bir çay derken şeytan bunları ateşliyor. Neden? Çünkü filmde gördüğü meyve tabağı yok, filmde gördüğü çay yok, filmde gördüğü çerez tabağı yok. Bunların ateşlenmesiyle beraber
o çerez tabağı, o güzel hanımının getirdiği çerez tabağı onların kavga sebebi oluyor. Çünkü dizilerde verilen hayaller başka, yaşanılan hayatlar başka. Adamın diziden aldığı mesajlar sürekli yeni ayakkabılar olmalı, yeni arabalar olmalı, yeni kıyafetler olmalı, alışveriş yerleri için lüks yerler tercih edilmeli ve seçilmeli. Hep lükse özendirilmeli. Herkesin hayali maneviyat değil maddiyat olmalı. Lüks lüks villalarda insanlar yaşamalı. Orada mutlaka hizmetkarları ve hizmetçileri olmalı. Bakın bu figürler belli bir zaman sonra insanların zihinlerinde oturuyor ve elde edemeyecekleri şeylerin bunalımlarına giriyor insanlar. Kavga eden, hırsızlık yapan, gasp yapan insanlar hep başrol karakterlerinde yakışıklı ve o işi mutlaka yaparken zorunda olduğu için ve bir kendi bulunduğu mahalleyi muhafaza etmek için yapıyordur. Evlere ayakkabılarla girilir. Hepsi mutlaka lüks lüks yalılarda geçer ve o yalıların içerisindeki hizmetçiler mutlaka başörtülü hanım kardeşlerimizdir. Zaten İslami değerlere ait hiçbir şey konuşulmaz. Konuşulsa bile imamlar mutlaka yalancı konumundadır. Bir de şu var ki affedersiniz o öpüşme sahnelerinde veya ayrılma sahnelerinde öyle muazzam ve duygusal fon müzikleri koyarlar ki o sahneleri izleyen ehli iman bile hüngür hüngür ağlar. Ve ben burada şu noktaya çok dikkat çekmek istiyorum. Eğer böyle sahnelere bir insan kalben buğz edip üzülmüyor, dizinin devamında o insanların birbirinden kopmaması için yani zinaya devam etmeleri için hüngür hüngür ağlıyorlarsa mutlaka o insanların kalplerinde çok ciddi bir yara vardır. Düşünsene Yaman şimdi erkek aşağıdan kızı davet ediyor, yan odada babası var. Tamam diyor geleceğim ama babam uyusun diyor. Diziyi izleyenler de diyor ki inşallah babası uyur. Şunun babası uyusun da kız oradan bir kaçsın erkekle buluşsun. Beraber olsunlar. Yani insanlar içsel duygu itibariyle kız ve erkeğin zina yapması için babalarının uyumasına kalben taraftar oluyorlar farkında olmadan. Şimdi belki bunu izlerken diyeceksin ki ne abarttın be kardeşim. Biz de izliyoruz ama senin kadar abartmıyoruz. Hem izlediğimiz dizilerde mutlaka bazı hassasiyetlerimiz var ve onlara dikkat ediyoruz. O zaman şimdi size sosyal medyadan gördüğüm ve gönderilmiş bir mesaj okuyayım. Hocam film izlemek ailece tutkumuz oldu. Önceleri seçici davranıyorduk. Daha sonra film heyecanı seçiciliğimizi engelledi. Bir ara namaz vakti gelince filme ara verip namaz kılıyorduk. Şimdi hem seçmeden her filmi izliyoruz hem de ibadetlerimize fırsat kalmıyor. Son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey oldu. Müstehcen sayılabilecek sahneleri bile izlemede bir sakınca görmemeye başladım. Filmler beni kendisine sürükledi. Bende mi değişiklik oldu bilemedim. Ne yapmamı önerirsiniz? Evet bir yerde büyük bir yangın görüyorsanız emin olun ki o büyük yangının ilk adımı küçücük kıvılcımlardır. Ve o kıvılcımlar imanımızın en derin yerlerine kadar o kadar ciddi hücum ediyordur ki bakın o hücum için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Harama bakışın o şeytanın okundan daha tehlikeli bir ok olduğu ve kişi böyle bir oktan kendisini muhafaza ederse Cenab-ı Hak ona ne yapacak? Kalbinin en derin yerlerine kadar kendi şefkatini, kendi merhametini, kendi lütfunu, kendi ihsanını hissettirecek. Şimdi soruyorum. İçinde büyük sıkıntılar yaşayan, kabza giren, daralan, sıkılan, bir türlü ibadetlerini yerine getiremeyen, namazlarını kılamayan fakat bunları yapmak isteyen insanların en temelde problemi nerede gördünüz mü? O yüzden dinlediğimiz müziklere bir bakalım, izlediğimiz filmlere bir bakalım, gittiğimiz sinemalara bir bakalım, Netflix'te dolaştığımız sahnelere bir bakalım, Instagram'ın keşfetinde gezdiğimiz yerlere bir bakalım. Bunlar netice itibariyle bizi nereden uzaklaştırıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğine göre imanın en derin yerlerine şeytanın o atamadığı ve sokamadığı okları atıyor. Evet gelelim konumuzun en başına. Gerçekten samimi manada Allah'a iman ediyorsak çocuğumuza en başta o adamın zarar vermek ihtimaline karşı baltayla adamı kovaladığımız gibi o şu anda asılı olan televizyonu da oradan sökeriz. Hususiyetle Rabbimize iltica edeceğimiz o kadar vakitler kalacak ki. O dizilerin yerinde zikirler olsa, namazlar olsa, kitap okumaları olsa ne kadar güzel bir hayata sahip olacağız. Ama farkında bile değiliz. O yüzden dönüp kalbimize demek istiyorum ki ey sevgili kalbim, dünya hakikaten bizi çok oyalıyor. Gel ona yenelim. Allah'a emanet olun.